Evet, bugün sizler için Mihrimah Sultan Külliyesi'ne geldik. Yağmurlu bir hava var bugün burada. Biz de çekimimizi yağmur altında yapıyoruz. Şimdi size külliyeyi anlatmak gerekirse, külliye Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına yaptırılmıştır. İnşası 7 yılda, 1547 yılında tamamlanmıştır. Mimar Sinan'a yaptırılan bu külliye içerisinde cami, medrese, Sıbyan Mektebi, imarat taphane, su yolları, han yolları, çeşme, hazne ve heladan oluşmaktadır. İlerleyen zamanlarda 2 türbe, çifte hamam, ahşap kasır, muvakkitane eklenmiş. Ancak ne yazık ki daha sonra imarataphane, han, kasır ve muvakkitane ortadan kalkmıştır. Külliyeyi namaz saatlerinde esnaf vatandaşlar doldururken diğer zamanlarda yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Burayı ziyarete gelen insanların ise külliyeye bir tarihi yapıya ve ibadethaneye uygun olarak oldukça saygılı ve bilinçli davrandığını görmekteyiz. Dilerseniz şimdi buyurun gelin caminin içerisini gezelim. Cami içerisine girdiğimizde dönemin ruhuna uygun bir şekilde çok ferah, geniş ve büyük bir ortam olduğunu görüyoruz. Kubbenin yüksekliği sanki o günkü Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü bizlere sergiliyor. Yine bol bir ışıklandırma sağlanması için yapılan pencereler oldukça fazla ve renklendirmesi özenle seçilmiş. İçeriye girdiğiniz andan itibaren gerek duvar süslemeleri gerekse pencereleriyle sizi rengarenk bir ortam bekliyor. Ayrıca cami içerisine girdiğimiz andan itibaren ne kadar temiz ve özenli olduğunu görüyoruz. Burası ne kadar çok ziyaretçi akınına uğrasa da halkın, turistlerin ve ilgili görevlilerin tarihi ve kültürel bilince sahip olduğunu görebiliyoruz. Başımızı yukarı kaldırıp kubbeye baktığımızda ise ortadaki ana kubbeyi tutan 3 yarım kubbe olduğunu görmekteyiz. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'a aşık olmuştur. Ancak Kanuni kızını Mimar Sinan'a değil, Diyarbakır valisi Rüstem Paşa'ya verir ve onunla evlendirir. Mihrimah Sultan, Sinan'dan Üsküdar'a bir cami yapmasını ister. Mimar Sinan bu camiyi tamamlar ve daha sonra Edirne Kapı'ya, padişaha, Kanuni Sultan Süleyman'a bile haber vermeden aşkı için Mihrimah Sultan adına bir cami inşa etmeye başlar. Mimar Sinan büyük bir dehadır. Mihrimah Sultan'ın doğum günü de 21 Mart'tır. Her yıl 21 Mart'ta güneş Edirne Kapı Camisi'nden batarken ay ise Üsküdar'daki bu Mihrimah Sultan Camisi'nden doğar. Çünkü Farsça'da mihri güneş anlamına gelirken mah ise ay anlamına gelir. İşte aşkını böyle tarihe, yeryüzüne, zamana ve çağlara katmıştır Mimar Sinan. Büyük matematik ve geometri ustası, mimarinin dehası. Yüzünü sadece bir defa gördüğü Mihrimah Sultan'a olan aşkını işte böyle eserlere yansıtmıştır Mimar Sinan. Büyük deha, güzeller güzeli padişahın kızı ve kavuşulamayan aşk hikayesi. Bu çok duygusal aşk hikayesinin gerçekliği ne yazık ki doğru değil. Çünkü ne sarayda haremdeki bir kadın öyle kolayca bir erkekle görüşebilirdi, ne de ay ilgili tarihte her zaman aynı açıyla doğar. Üstelik Osmanlı'da padişahtan habersiz başkentte, özellikle başkentte bir yapı inşa etmek elbette ki mümkün değil. Osmanlı'da haremde bir kadın öyle kolayca bir erkekle buluşamaz. Yani harem ağasının bile bir hadım ağası olduğu yerden bahsediyoruz. Burası çok sıkı korunurdu ve bu durumu padişahın kızı olmanız bile değiştirmezdi. Dizilerde, filmlerde ya da romanlarda bizlere öyle yansıtılıyor olabilir. Ancak söylediğimiz gibi çok sıkı koruma sağlanan bir yerde padişah kızı olmanız bile bir erkekle rahatça buluşabileceğiniz anlamına gelmezdi. Belki sadrazamlar, vezirler elbette ki olabilirdi ama bir mimar başının haremde bir kadınla kadını görebilmesi, haremdeki bir kadını görebilmesi elbette ki asla mümkün değildi. İkinci olarak 21 Mart tarihi konusuna gelirsek, 21 Mart ekinoksu yani gece ile gündüzün eşitlendiği
Bugün de güneş ışıkları ekvatora dik açıyla düşer. Ve dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. Ancak bu durumun ay ile ilgili bir bağlantısı yoktur. Dünya güneşin etrafında döner. Ay ise dünyanın etrafında döner. Dünyanın güneş etrafında dönüşü 1 yıl, ayın dünya etrafında dönüşü 1 ay sürer. Bu sebeple de ay her yıl 21 Mart'ta hep aynı açıdan doğduğu durumu yanlıştır. Ayın doğduğu açı sürekli olarak değişir. Yörüngesi dünya çevresinde olan ayın doğduğu açının dünyanın güneş etrafındaki yörüngesiyle herhangi bir alakası yoktur. Bu sebeple de her yıl 21 Mart'ta yüksek bir noktaya geçip hep aynı açı ile bu Mihrimah Sultan Camisi'nden ayı göreceğimiz yanlıştır. Elbette ki farklı farklı noktalardan ayı görebilirsiniz. Mihrimah Sultan'ın etrafında olabilir. Ama yani güneş batarken burada ay çıkacak gibi bir durum ne yazık ki söz konusu değil. Üçüncü ve son olarak Osmanlı'da kuralların sımsıkı korunduğu, hele başkentte herkesin kolayca giremediği ve kolayca çıkamadığı İstanbul'a padişahtan habersiz bir yapı inşa etmenin hiçbir imkanı yoktur. O dönemlerde İstanbul yeri geldiğinde vizeyle girilen bir şehir olma durumunda. Buraya herkes kolayca adımını atamazdı. Bir izin belgen olması lazımdı, bir iş için geliyor olman lazımdı, içeride tanıdıkların olması lazımdı ki İstanbul'a alınabilesin. Kaçaklık durumu varsa İstanbul'dan hemen uzaklaştırırlardı. Yani böyle sıkı korunan bir şehirde padişahtan habersiz bir yapı inşa etmenin, özellikle külliye inşa etmenin elbette ki imkanı yok. Böyle bir iş yok. Üstelik şunu da söylemek isterim. Padişahın kızına, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kızına padişahtan habersiz bir yapı inşa etmenin asla imkanı yok. Bu hikayenin farklı farklı senaryoları var. İşte aslında padişah Mihrimah Sultan için Edirne Kapı'ya cami inşa etmek istemiş. Bu tip senaryolar da var. Senaryonun birkaç farklı şekilde olması zaten bize hikayenin gerçekliği konusunda bir şüpheye düşüyor. Ayrıca hiçbir Osmanlı arşiv belgesinde ya da o dönemlerden kalmış bir günlük, bir eser, Mimar Sinan'ın eseri kaldı ki zaten hani Mimar Sinan bu eseri yapmış, bu eserleri yapmış, bu büyük aşkı yaşamış. Yani bir günlük, bir şiir bırakmaz mıydı Mimar Sinan? Ne yazık ki elimizde bunun hakkında herhangi bir arşiv belgesi yok. Son olarak da böylesine büyük bir yapı inşa edilmek için mimarın önemli bir bütçeye sahip olması gerekir. Bu bütçe içinde elbette ki saray desteği önemlidir. Şimdi açıkçası bugün sizlere buradaki türbeleri de gezdirmek isterdik. İçerisinde çok fazla mezarlık, türbe var. Ancak geldik gördük ki buralara giremiyoruz. Bu türbeleri ziyaret edemiyoruz. O sebeple de çok üzgünüm ki bu çekimleri orada yapamayacağız. Sizlere türbeleri gösteremeyeceğiz. İkinci olarak da şunu söylemek isterim. Külliyenin içerisinde bir alanda özel hastaneye devredilmiş durumda. Gelip görüldüğünde bu özel hastane içerisinde görülebilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenir ve kanalımı takip edersiniz. Hepinize iyi günler dilerim.